Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen Indo Defense Savunma Sanayi Fuarı esnasında Kale Grubu Başkanı Osman Okyay, savunmasanayist.com'un sorularını yanıtladı. Okyay, hem milli muharip uçakın motoru hem de KTJ serisi turbojet füze motorları ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Osman Okyay tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: TFX projesi, dünyada geliştirilecek ikinci 5. nesil savaş uçağı olacak. Dolayısıyla ülkemiz açısından çok önemli bir proje. Bunun önemini ne kadar anlatsam yetmez. Bu kadar zor bir teknolojiye sahip olabilmek, bu ülkeyi bambaşka bir yere çıkaracaktır. Biz, uçağın motoru tarafında tüm hakları bizim olacak şekilde bir savaş uçağı motoru yapmak üzere yola çıktık. Burada, teknoloji kaynağı olarak Rolls-Royce'dan faydalanıyoruz. Bir ortak şirket kurduk Türkiye'de. Çoğunluğu bizde olmak üzere Rolls-Royce ile bir ortak şirketimiz var. Bu şirket ile tüm hakları bize olacak şekilde, 400'e yakın Türk mühendisinin görev alacağı ve tasarım ile geliştirme işinin Türkiye'de yapılacağı şekilde bir konseptimiz var. Bu şekilde, dünyadaki ikinci 5. nesil savaş uçağı motorunu yapmaya talibiz. Bu konuda, SSB ile görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifimizin son halini sunduk. Şu anda açıkçası karar bekliyoruz. Gelmiş olduğumuz nokta budur. Röportajımızın tamamı, ancak dediğim gibi çok kompleks bir proje, çok zor bir proje. Kolay olsa dünyada çok yapan çıkardı. O yüzden bu teknoloji seviyesini ülkemize kazandırabilirsek, benim için çok önemli bir mutluluk sebebi olacağı kesin. KTJ serisi motorlar için biz 10 senedir çalışıyoruz. 10 senedir ne yaptınız, derseniz, bir tek motor yapmadık. Aslında 10 senede yaptığımız şey, turbojet motor geliştirebilme altyapısını kurduk. Bu, açıkçası turbojet motor beraberinde birçok alt sistemden de oluşuyor. O alt sistemlerin hepsinin ülke içinde üretimini gerçekleştirdik. Bu motorların, uçuş testlerini yapabilmek üzere irtifa test düzeneklerini kurduk. Bunların hepsini, kendi mühendislerimizle gerçekleştirdik. Biz birinci motorumuzu, bütün bu altyapının kurulmasından ötürü 10 yılda geliştirmekle beraber, ikinci motorumuz olan KTJ 1750'yi yani Çakır füzesinin İTKİ ihtiyacını sağlayacak olan motorumuz, 1,5 sene gibi çok kısa bir sürede çıktı. Bu zaten o altyapıyı kurmuş olmanın ne kadar gerekli olduğunun bir göstergesidir. Bundan sonra hızlı bir şekilde bizden talep edilen değişik İTKİ seviyelerinde, uçuş sürelerine sahip motorları çok hızlı bir şekilde geliştirebilir durumdayız. Aslında biz, somun motorunu yapmak üzere yola çıktık ve KTJ 3200 ile başladık. Daha sonra ortaya çıktı ki aslında bu İTKİ seviyesinde bir ihtiyaç daha var, o da atmaca füzemizin motoru. Tabii denizden sevk edilen bir füze olduğu için atmaca, bir hava kuvvetleri füzesinden farklı isterlere sahipti. Farklı testlerden geçmesi gerekiyordu, bir takım ciddi modifikasyonlar motorun üzerinde yapılması gerekiyordu. Bunların hepsi gerçekleştirildi. Bugün itibariyle Soma ve Atmaca hazır birer motorumuz var. Bunların artık seri üretim aşamasına geçildi. Bu sene içerisinde arkadaşlarımın bana taahhüttü 12 motor. Benim hedefim biraz daha yüksek, en az 18 motor verelim diye uğraşıyoruz. Bu konuda toplam adetleri söylemek doğru olmaz ama seneye bu adetlerin çok daha üzerinde bir motor teslimatı yapmak üzere gerekli altyapıyı hazırladık. Artık tepeyi açtık, bundan sonrası inşallah tepe aşağı gideceğiz. Bu arada, Çakır füzesinin motoru dediğimiz KTJ 1750'de de ilk motorumuzu gelecek hafta teslim ediyoruz. Bu, aslında dünya motor geliştirme tarihinde çok rekor bir süre. 1,5 sene gibi bir süre içerisinde tüm testlerden geçmiş. Yani çalıştırdığımız ilk motorumuz, istediğimiz devre çıktı. Bu, motor tarihinde çok az rastlanan bir şey. Mutlaka bir şey ters gider. Bizde o olmadı. Bunun arkasında bir 10 sene yatıyor. Bu sene içerisinde ilk 5 motorumuzu vereceğiz. Tabii haftaya ilk motoru sevk etmemizle beraber, motoru füzeye monte etme aşaması başlıyor. Roketsan ve Kale olarak hedefimiz, Çakır füzesini Ocak ayında uçurmak. Ondan sonra da Çakır füzesinin ihtiyaç adetlerine göre biz motor tarafında üretimlerini destekleyeceğiz. Onun haricinde 2 tane daha motor geliştirme projemiz devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 3700 Newton'luk ikinci bir motor projemiz var. Bu motorumuz, kara atmaca için gerekli olan motor. Onun tasarım ve geliştirme faaliyetleri bitti, şimdi prototip aşamasına geçtik. Orada da zannediyorum gelecek senin 3. çeyreği, en fazla 4. çeyreğinin başı gibi o motorun da teslimatını Roketsan'a yaparız. 4. projemiz, geçtiğimiz sene Kasım ayında imza törenini yapmış olduğumuz Arat projemiz. Orada da çok daha düşük yakıt tüketimine sahip ve İTKİ seviyesi biraz daha yüksek, çok daha uzun ömürlü bir motor geliştiriyoruz. O proje ile birlikte aslında bir anda bizim füze motorlarımız, ömürlü olmaktan, ömürsüz olmaya geçiyorlar.
Bu çok büyük bir kırılım. Bunu ne kadar vurgulasam yetmez. Bunun çok daha başka uygulamaları olabilir. İnsansız hava araçları gibi diğer hava platformlarında kullanabilir bir motor haline geliyor motorumuz. Aslında üstüne koya koya gidiyoruz. Biz Kale grubu olarak vazgeçilmez bir değerimiz vardır, o da, hiçbir şeyi, mış gibi yapmayız. Yapmadığımız hiçbir şeyi, yapmış gibi göstermeyiz. Dolayısıyla bu da tabii hakikatten çok işin zor yoludur. Ama biz zora talibiz. Hiçbir şeyi göstermelik yapmayız, dolayısıyla burada geliştirdiğimiz motorların da aslında 2012 senesinde imzaladığımız, turbojet geliştirme motor projesi, o günün imkanları dolayısıyla aslında bazı komponentler bazında, test düzenekleri bazında bize dış alıma cevaz veriyordu. Fakat ülkemizin zaman zaman maruz kaldığı yaptırımlar, hepimizin bildiği bir şey. Bunun her zaman olabilme riski var. Orada bizim grup olarak kararımız, her ne kadar buna cevaz veren bir sözleşme de olsa çok daha uzun süreceğini ve çok daha fazla bize mali külfet getireceğini bilsek de bütün motorun komponentlerinin, alt sistemlerinin hepsinin yerli yapılması için yola çıktık. Şu anda bütün bunların hepsi yerli olarak yapılıyor. Hiçbir dışa bağımlılık yok, hiçbir lisans tabi bir şey yok. O yüzden hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak bir motor ailesi aslında sahibi olduk. Memleketimize böyle bir şey kazandırmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz.